Selam dostlar. Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri, en ilginç haberleri sizlerle konuşacağız ve Bodrum'da gerçekleşen bu çılgın e, eğlence mi diyelim artık, aktivite mi diyelim, alışkanlık mı oldu diyelim. Biraz sonra konuşacağız. Ben çok şaşırdım duyduğum zaman, siz de şaşıracaksınız umuyorum. Ve Burak Özçivit'in zor sınavı, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in zor günleri, onu da konuşacağız. Şarkıcı Güllü olayındaki çok ilginç en son gelişmeyi konuşacağız arkadaşlar. Ve magazin dünyasında yaşanan, beni şaşırtan, sizleri de şaşırtacağını umduğum yeni gelişmeleri, hepsini burada biraz sonra konuşacağız. Nurhayat Ayyıldız, Fatma, Simon Enid, Feki, Stoak, merhaba. Fatma Yıldıran, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, herkesin gelmesini bekleyelim. Sercan Yiğit, merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Krista Bover, Münevver Öz, nasılsın Münevver? Evet, özellikle e, Andrea, Afram kesinlikle bitti diyor Fatma Yıldıran. Öyle mi? Adnan Şenses'e mi benzetiyorsun? Yok ya. Gülseren Başdoğan. İnsan insana benzer ama bilmiyorum. Adnan Şenses'e ilk sen benzetiyorsun. Özgen Karcı, Lezizel. Nasılsın Lezizel? Haşim Akyıldız. Lezizel Afra Mert istiyoruz diyor. Ben de onlar birleşsinler, beraber olsunlar. Aynı yolda yürüsünler istiyorum. Lezizel. Haşim nasılsın? Manyola geldi. Merhaba. Tom Reis. Nurhayat da selam verdi. Evet arkadaşlar, beğen yaparsanız, hazır aklımızdayken beğen yaparsanız mutlu olurum. Dünkü videoya yorum gelmeye devam ediyor. Şu anda sizlerle konuşurken bir yandan da ekrana, YouTube'a dünkü videoya gelen yeni yorumlar düşüyor. Dün gece boyunca o videoya yorum yağdı. Teşekkür ediyorum yayınlarıma gösterdiğiniz ilgiye. Yorumlarınız, fikirleriniz, düşünceleriniz bizim için çok değerli. Türkiye'den izleyen çok arkadaşımız var, çok abonemiz var ama özellikle yurt dışından izleyip de yorum yazanların sayısı daha fazla. Teşekkür ediyorum. Yorumlar arasında bana az da olsa, çok az da olsa öfkesini belirten, bana kızan, bana sinirlenen, beni kötü gazeteci olmakla suçlayan birkaç arkadaş da var. Herkesin fikrine saygım var elbette. Hakaret olmadıktan sonra herkes düşüncesini dilediği gibi yazabilir. Yeter ki birbirimize hakaret etmeyelim arkadaşlar. Birbirimize ağır sözlerle saldırmayalım arkadaşlar. Herkes medeni sınırlar içinde dilediğini yazmakta özgür elbette. Bazen zaman zaman bütün yorumları okumaya vakit buluyorum. Dün de buldum. Yani dün gece de buldum. Bazı ilginç olanları buraya aldım, yayına aldım. Biraz sonra onları okuyacağım arkadaşlar. Sizlerden ricam, böyle katılımcı olmaya devam edin. Fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Bazen görüyorum, çok uzun zamandır beni takip ettiğini söyleyip ilk defa yorum yazdığını belirten arkadaşlar oluyor. Teşekkür ederim onlara. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendilerini belli ettikleri için, fikirlerini belli ettikleri için yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Elbette bana öfke kusan, bana kızan
arkadaşların eleştirilerinden de eğer bir ders almam gerekiyorsa elbette kendi payıma onlardan da yararlanıyorum. Elbette yararlanıyorum. Haklı oldukları yön olursa elbette onu da bir kenara not alıyorum aklımda. Ama dediğim gibi hakaret olmasın. Peki arkadaşlar, sizleri seviyorum. Banu Kabaş moderatörüm merhaba. Lale Hanım burada, özel abonem Lale Hanım burada. Hoş geldiniz hepiniz. Lale Hanım hoş geldiniz. Lale Arzu. E, Bilal Bey seni çok güzel abartıyorsun. Her şeyi çok güzel Afra istiyoruz. Seni çok güzel abartıyorsun. Her şeyi çok güzel Afra istiyoruz diyor. Peki. Dusan geldi Sırbistan'dan. Dusan dün yazdığın yorumu okudum arkadaşım. Dusan Kakrunic. Okudum. Teşekkür ederim. Mesajını aldım. İyi günler Bay Bilal. Afra Mert hakkında yeni bir bilgi var mı? Bu akşam çeviriyi bekliyorum. Sırbistan'ın Orospol şehrinden sevgiler. Osopol, affedersiniz. Osopol şehrinden sevgiler diyor Dusan. Dusan da çok eski izleyicimiz. Peki, Sercan Yiğit, magazin programı yapıyordunuz, izliyoruz. Yine magazin yapacak mısınız? Valla televizyonlar giderek arkadaşlar cazibesini yitiriyorlar. Sizler de farkındasınız. Televizyonlarda programcılık artık çok geride kaldı. Hep diziler bile zor yer buluyor. Diziler bile bayağı azaldı. Televizyon teknolojisi dünyada geriye gidiyor. Zaten reklam pazarını, reklam piyasasını dijitale kaptırdılar. Reklam piyasasının %75'i artık dijitalde. Yani sizlerle görüştüğümüz bu platformlarda, YouTube'da, Instagram'da ve diğer uygulamalarda, internette televizyonlar iyice küçüldü. Biz programcılar içinde cazibesini yitirdi. Yani yine de bir iki görüşmem var. Eylül ayı içinde belli olacak. Olursa olur, olmazsa sosyal medyadan, zaten burası artık bizler için sosyal medya, Instagram, bu uygulama, web sitesi ana medya haline geldi. Benim gibi diğer gazetecilerin de öyle. Görüyorsunuz işte siyasi haberler yapanlar da artık dijitalde, YouTube'da, televizyonda değil. Mesela bakın Fatih Altaylı, yılların gazetecisi, o da benim gibi. O da YouTube'da, yani o da sosyal medyada gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Televizyonların artık cazibesi çok azaldı. Peki, televizyon cihazını bu YouTube programlarını izlemek için kullanabilirsiniz ama evinizdeki televizyonlardan, smart televizyonlardan, akıllı televizyonlardan izleyebilirsiniz bizleri. Canlı yayınlarımızı sadece cep telefonlarından ya da bilgisayardan değil. Peki, abone olalım. Evet, Aylız Banu Sercan kanal ismi soruyor. Kanal ismi Sercan söylemem mümkün değil. Yani onu söyleyemem. Görüşmeleri söylemek mümkün olmaz. Peki arkadaşlar, şimdi dün Demet Özdemir'in ablasının doğum gününü, kardeşinin doğum gününü, Derya Özdemir'in kendisinden büyük ablası doğum gününü kutladığını, birlikte pasta kestiklerini söylemiştim. Tesadüf, şarkıcı Hadise de kız kardeşinin doğum gününü kutladı sosyal medyada. Birlikte pasta keserken fotoğraflarını paylaştı. Derya açık gözle fotoğraflarını paylaştılar. Evet, abla kardeş, Allah ayırmasın. Allah daha nice yaşlarını göstersin. Abla kardeşlerin birbirlerine diyelim. Sema Dumantepe, evet, Banu Kabaş moderatörlerim, Caner Yok. Süreyya Diker hanımefendi geldi, özel abonem. Teşekkür ederim Süreyya Diker, sağ olun. Sağ olun, hepimiz için öyle olsun. Hepimiz için öyle olsun. Evet. Dün bana soru soran arkadaş burada mı? Bilal Özcan, sen Afra ile Poyraz hikayesi
ortaya çıktığında ilk günlerde işte Ece Erken havalimanında gördüğünde ve sonraki İspanya günlerinde Afra ile Poyraz'ın aşk yaşadığına inandığını söylüyordun. Şimdi ne diyorsun bu konuda diye bir soru sormuştu. Ben de yarın konuşuruz demiştim. O arkadaş burada mı? Bu konuda konuşalım biraz sonra. Evet. Evet arkadaşlar. Başka. Bugün 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü arkadaşlar. Eşinize, sevgilinize, kardeşinize, babanıza onun çok yakışıklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Dünya Yakışıklılar Günü bugün deyip kendisini kutlayabilirsiniz. Bugün 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü. Bugün nasıl başlamış diye şöyle bir baktım da arkadaşlar. Tabii ki bu benzer günler hep Amerika'da başladı. Hep böyle bunlar Amerikalıların fikri. Amerika'dan çıkıyor, yayılıyor. Bu da Latin Amerika'dan çıkmış arkadaşlar. İlk olarak Güney Amerika'da mizahi amaçla ortaya atılmış. Sonra hızla yayılmış Dünya Yakışıklılar Günü. Kısa sürede küresel çapta yaygınlaşmış. Özellikle fenomenler, ünlüler ve gençler tarafından benimsenmiş. Olayın en güzel tarafı bugün sadece fiziksel çekiciliğe değil, aynı zamanda özgüven, kişisel bakım ve iç güzelliğe vurgu yapmasıyla dikkat çekiyor. Modern tanımıyla yakışıklılık, özgüven, kişisel bakım, pozitif enerji ve esprili duruşun kutlanması. Yakışıklılığın aynı zamanda yüzünün gülmesi de önemli değil mi arkadaşlar? Ve yakın çevresini de güldürmesi, mutluluk vermesi, tebessüm ettirmesi, pozitif olması da önemli. Kişisel bakım, evet. Özgüven, içgüven, empati, nezaket, sevgi ve hoşgörü gibi içsel değerlere vurgu yapılması. Yani mesaj şu diyor: bakım yapmak, kendine özen göstermek sadece kadınlara ait değil, asla. Erkekler de bakımlı olmalı, erkekler de kendine özen göstermeli, erkekler de güzel kokmalı. Bu da toplumsal cinsiyet kalıplarını kıran bir duruş olarak görülüyor. Evet, Dünya Yakışıklılar Günü efendim. Bugün 2 Ağustos. Çevrenizdeki yakışıklı arkadaşlarınızı, eşinizi, sevgilinizi, babanızı, amcanızı, dayınızı kutlayabilirsiniz. Evet, evet, evet. Şöyle bir bakıyorum. Peki sizce ünlüler arasında en yakışıklı erkek kim? Bütün bu söylediğim değerleri düşünerek cevaplandırın. Sayayım mı ben birkaç tane? Mert Ramazan Demir ilk söyleyeceğim tabii ki. Bana Mert Ramazan Demir'i sevmiyorsun diyen bazı fanlar var. Mert Ramazan Demir fanları var. Asla kimsenin kimin kimi sevdiğini, kimin kime değer verdiğini, kimin kimi beğendiğini kendiniz bu şekilde yargı koyarak, kendiniz bu şekilde tespit ettik biz bu böyle diyerek isimlendiremezsiniz. Peki Ekin Koç, mesela Ekin Koç kimle oynuyordu? Ayça ile oynayan Ekin Koç, Muhtemel Aşk dizisinde o bıyıklarını kestiği zaman, bıyıklı da kirli sakallı da çok beğeniyor insanlar kendisini. Bıyıklarını kestiği fotoğrafları da var mesela. Ekin Koç'un çok yakışıklı. Erdem Şanlı taşacak bu denizdeki. Şükrü Özyıldız oyuncu yakışıklı değil mi? Ozan Akbaba, Allah sahibine bağışlasın, yakışıklı. Peki gençlerden, bu yeni oyunculardan, daha 17 oyuncularından da yakışıklılar var. Bugün daha 17 günü. Kim seyredecek daha 17 dizisini? Yurt dışında daha 17 dizisini izleyemeyenler çok şey kaybediyorsunuz. Atay Yaşat daha 17 dizisinde mesela çok yakışıklı.
Değil mi o çocuk? Onlar için daha çok güzel günler var. Allah izin verirse oradaki diğer oyuncular için de daha 17 genç onlar. Şansları bol olsun. Peki Kıvanç Tatlıtuğ, herkes Kıvanç Tatlıtuğ'u söyler. Yakışıklılık gündeme geldiği zaman Kenan İmirzalıoğlu diyorlar mesela. Sizce en yakışıklı erkek oyuncu kim? Hangisi? Kenan Paket oldu diyor. Caner bu senin üslubuna benziyor. İsmini göremedim ama geçti. Sensin. Çağatay Ulusoy diyor. Bak güzel Fatma. Ee, Ulaş diyor. Ay Yıldız Ulaş diyor. Ulaş'ı yakışıklı buluyor Ay Yıldız. Mert Ramazan Demir diye ama Kıvanç Tatlıtuğ yaşı neredeyse Kenan İmirzalıoğlu kadar var ama adamın cildi kırışmıyor. Formu sağlam diyor. Hangi takım tutuyorsun diyor Selcan Yiğit bana soruyor. Selcan Yiğit bir bilişte bil bakayım bilebilecek misin? Selcan Yiğit bir bilişte ipucu vereyim mi Selcan Yiğit? İpucu ister misin Selcan Yiğit? Peki Kıvanç genleri sağlam bence diyor ama yani Kıvanç'tan ve Çağatay'dan başka isim söylemek gerekiyor. Onlar 20 yıldır yakışıklılık söz konusu olduğu zaman hop onlar söyleniyor. YDT'de Mert Ramazan Demir diyor. Selcan Yiğit evet diyor. Selcan Yiğit tahmin et. Tahmin etmedin. Söyle. Caner bana göre Kıvanç yaşını göstermiyor diyor. Sporun faydası bir de kozmetik ürünlerin faydası. İşte o kremler falan cilde iyi bakıyor. Benden duymak istiyor. Sema Dumantepe TV. Ben olsun ipucu vermek istiyorum Selcan'a. Olsun ipucu vermek istiyorum. Selcan futbol konusunda çok mutluyum. Çok mutluyum. İpucu yeterli herhalde. Yazmış Galatasaray mı diye. Evet Galatasaray. Demin Fatma da yazdı. Fatma benim takımımı tuttun takımı yazdın değil mi? Peki. Galatasaraylıyım. Evet. Yamaç Koçovalı Caner. Kim o ya Yamaç Koçovalı? Mert Ramazan Demir diyor Nimet Çalık. Yani Mert evet ama arkadaşlar Mert'i çok sevdiğimiz için Mert diyoruz. Tamam. Dört dörtlük bir erkek, dört dörtlük bir adam. Fakat bu insanlara diğer saydığım isimlere baktığımız zaman da onların da yakışıklı olmadığını söyleyemeyiz. Fakat bir bütün olarak bakıyorsak her şeyiyle, karizmasıyla, işindeki başarısıyla, espritüel kimliğiyle, güler yüzüyle, iyi kalbiyle. Evet ben de Mert Ramazan Demir'den yana oyumu kullanıyorum. Bütün bu saydıklarım hepsi bir arada var o çocukta. Diğerlerinde de vardır mutlaka Mert Ramazan Demir'e yaklaşan. Ama ben Mert Ramazan Demir'den yana kullanıyorum. Zaten yeterince haksızlık yapılıyor kendisine sektörde ve ünlüler dünyasında ve magazin medyasında. Biz hakkını tam verelim değil mi gerektiği zaman. Mert Ramazan Demir diyorum. Oyumu ona veriyorum. Süreyya Diker, Mert Demir oğlum gibi seviyorum. Mert Ramazan Demir demek istediniz. Evet. Peki bir de Mert Demir şarkıcı var ya Süreyya Hanım. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi. Serenay Sarıkaya'ya sarılıyor. Serenay Sarıkaya'yı yanağından, gıdısından öpüyor. Öyle fotoğrafları var. Peki yakışıklı değil ama dünya yakışıklı değil ama utangaç güler yüzü kendini sevdiriyor diyor Stoak. Mert dünya yakışıklısı değil diyor ama Mert yakışıklı Stoak. Peki arkadaşlar şöyle Vizontele filmi 2000 yılında ne kadar büyük ilgi çekmişti. O yılları yaşayanlar, o filmi o yıllarda gidip izleyenler sinemalarda gösterilmişti. Sonra televizyonlarda gösterildi. O zamanlar dijital çok yeniydi. Böyle platformlar falan hiç yoktu. Sinemalarda izlemiştik. Televizyonda gösterilmişti. Televizyonlar. Neyse sonra ikinci devam filmi yapıldı. Vizontele Tuğba. Yılmaz Erdoğan'ın işi bu biliyorsunuz. Yazan o, yapımcısı o, BKM
yapım Beşiktaş Kültür Merkezi. Yılmaz Erdoğan oranın ortağı, iki ortağından biri. Şimdi yine bir devam filmi çekiyorlar. Vizontele Canavarı hazırlıyor. Vizontele Canavarı'nı hazırlıyor. Senaryosunu bitirmek üzere olduğunu söylüyor. Önümüzdeki yaz çekeceğiz diyor. Senaryosunu hazırlıyorum. Eski ve yeni kadro kuracağız diyor. Eski kadrodan da arkadaşlar olacak diyor. Yeni bir cast ekibi de oluşturacağız diyor. Vizontele Canavarı adını verdikleri komik ama içinde dram da olan Vizontele'nin de öyle sevdirmişti bizi. Düşünüyorduk izlerken, gülerken düşünüyorduk. Anadolu'da çekilmişti. Çok güzel bir filmdi. Vizontele filmi. Seyretmeyenler varsa izlesinler mutlaka. Platformlarda vardır. Hem Vizontele hem Vizontele Tuğba'yı izleyin arkadaşlar. Peki önümüzdeki yaz Vizontele Canavarı'nı çekecek Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan usta, beynine kuvvet. Güzel filmler yazıyor, güzel senaryolar yazıyor. Dizi üzerine de değil mi? İyi işler yapıyor. Ya bu Güllü olayında arkadaşlar şoke eden detaylar var. Güllü, şarkıcı Güllü geçen kış öldürülmüş, intihar denilmişti. Sonra kızının öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ve Güllü'nün patronu ilk kez bana açıklamıştı. Benim bu YouTube kanalımda 4 kere üst üste kendisiyle canlı yayın yaptık. 4 gün. Ve Güllü'nün hayattayken kendisine eğer bir gün ben ölürsem bunu kızım yapmıştır. Lütfen öyle bir şey olursa bunun peşinden git. Bunu kızım yapmıştır. Benim hakkımı ara diye vasiyet ettiğini söylemişti bana. Ve çok büyük bir mücadele verdi. Savcılık da bunun bir cinayet olduğunu çok güzel çalışarak, çok doğru çalışarak Sayın Yalova Cumhuriyet Başsavcısı hanımefendi ortaya çıkardı ve Güllü'nün kızı tutuklandı. Şimdi Güllü'nün soruşturmasında bakın nasıl tuzak kuruyor kızı annesine. Olay gecesi Güllü'nün kızı ve onun yanındaki o bir kız arkadaşı vardı ya, Güllü'nün sevdiği o oyun havası, Malkata isimli roman havasını, müziğini açıyorlar ki o aşağı atacakları odada oradalar. İkisi de oradalar, iki kız da. Güllü de tuvalette, banyoda. Banyodan çıkıyor, müziği duyunca Güllü oyun havasına bayıldığı için, roman havasını çok sevdiği için ne oluyor kız diyor, ne oluyor, ne lan o diyor filan, hani hatırlıyorsunuz o konuşmasını. Doğru o odaya gidiyor. Salona gitmesin de bu odaya gelsin aşağı atalım. Tuzak ve bu akıllı kız, bu akıllı diyeceğim, güya akıllı, yarım akıllı Güllü'nün kızı. Sonra bu işler soruşturulduğu zaman bunun ortaya çıkarılacağını tahmin edemeyecek kadar da kafasız aslında. Şunu yapıyor. Kameraları, odadaki kamerayı mesela görüntüsünü kapatıyor. Görüntü almasın kamera diye. Fişini çekiyor. Fakat ses kaydettiğini mesela düşünemiyor. Kameranın ses kaydettiğini. Zaten bilir kişi, bilim insanları onlar. Defalarca o sesleri dinliyorlar biliyorsunuz. Kelebek sesi mi, şu sesi mi, bu sesi mi diye. Ve öyle güzel kuruyorlar ki, öyle güzel ortaya çıkarıyorlar ki her şeyi. Şimdi şuradan hızla okuyacağım arkadaşlar size. Bugün yeni bilgiler geldi. Evet, roman havası Malkata ile tuzak kurmuşlar. Sultan Tuğyan Ülkem Gülter kızı olay gecesi odasında bulunan arkadaşı Sultan'dan annesinin sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istedi. Müziği duyarak odaya gelen Güllü pencereye dönük olduğu bir anda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen ses kayıtlarına göre kızı hadi görüşürüz diyerek annesini kalça altından
kavrayarak ayaklarını yerden kesti ve pencereden attı. Ya 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 ya. Sultan olay sırasında odada bulunan sultan soruşturmanın ilk aşamasında Güllü'nün alkollü olduğunu ve düştüğünü söylese de daha sonra ifadesini değiştirdi. Yeni ifadesinde şüphelinin annesini kavrayarak aşağı attığını belirten Sultan Ulu, avukatıyla yaptığı görüşmede şüphelinin eylemlerinin bedelini ödemek istemediği için doğruları anlatacağını bildirdi. İddianamede Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı bilgisi de yer aldı. Yani Güllü'ye kızı tuzak kurmuş, sevdiği şarkıyı çalarak odaya gelmesini bilirkişi incelemesinde olay anına ait kamera ses kayıtlarında Güllü'nün yere düşmesinden önce 3 farklı darbe sesi duyulduğu saptandı. İlk darbe sesinin ardından odada bulunan 2 kişiden 7 saniye boyunca herhangi bir kurtarma refleksi veya bağırma sesinin gelmemesi, gördünüz mü nelere dikkat ediyor bilim insanları, soruşturmayı yapan savcılar. Olayın ani bir kaza olmadığına işaret eden bulgular arasında gösterildi. Yani Güllü düşüyor, düşerken sağa sola çarpıyor ya, yandaki kepenklere, pencerenin çeperine çarpıyor. O sesler geliyor ama Güllü aşağı düştükten itibaren 7 saniye boyunca çığlık falan gelmiyor. Kızı odada e, kazayla düşmüş olsa ya da kendisini atmış olsa kızı birdenbire şok olup anne diye bağırmaz mı? Ya da o sultan Güllü abla diye bağırmaz mı? 7 saniye boyunca herhangi bir kurtarma refleksi veya bağırma sesinin gelmemesi olayın ani bir kaza olmadığına işaret eden bulgular arasında gösterildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde zeminde kaygınlaştırıcı madde bulunmadığı, maktulün yükseklik korkusu olduğu ve geriye doğru düşmesi için dışarıdan bir kuvvet uygulanmasının gerektiği raporlandı. Bilim insanları geldi oraya, Teknik Üniversitesi uzmanları inceleme yaptılar ve raporladılar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yurt dışına kaçacaklarmış eğer savcı hemen onları o gün pazar günü gözaltına aldırmasaydı, yakalamasaydı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yazık. Güllü'ye yazık tabii. Kızı cezası neyse çeksin. Çok geçmiş olsun Lidya. Tanrı yardımcın olsun. Dua edeceğim senin için. Lidya mesajını okuyamadım. Lidya, bir rahatsızlık mı var? Lidya'nın mesajını okuyamadım. Lidya geçmiş olsun. Fransa'dan Lidya, özel abonem. Burada peki arkadaşlar. Şimdi dostlar, şu mesaja da bir bakayım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Ya Burak Özçivit çok göbeklendi. Burak Özçivit çok göbeklendi, çok kilo aldı. Bodrum'da burada tatilde ailesiyle beraber bir aydır. Lidya, çok geçmiş olsun Lidya. Stoak da yazmış. Peki, Burak Özçivit çok kilo aldı, çok göbeklendi ama diziye de başlaması lazım. 15-20 güne kadar dizinin seti başlıyor. Evet, Stoak. Ve o göbeği indirmesi lazım. Fotoğrafları görmüşsünüzdür. Sosyal medyada yayınlandı Burak Özçivit'in. Fakat Burak Özçivit bunu hep yapıyor arkadaşlar. Yaz tatilinde kilo alıyor Burak Özçivit. Ve yani kendini bırakıyor, kendini salıyor. İnsanlar tabii tatilde yemek, içmek ihtiyacı duyuyorlar. Diledikleri gibi yaşamak istiyorlar.
Evet. Evet Lidya. Ama şimdi zayıflaması lazım ve spora başlamış. Bodrum'da güzel spor salonları var arkadaşlar. 2 tanesini ben biliyorum. Bir tanesine oğlum Hidayet gidiyor. Yeğenimle birlikte her gün devam ediyorlar. Oraya gidiyorlar. Spor yapıyorlar. Hidayet'in de boyu benim boyumu geçti. O daha ziyade ağırlık çalışıyor orada. Dayanıklılık üzerine. Zannedersem Burak Özçivit de o spor salonlarından birine gidiyor. Ve aynı zamanda da kendi oturduğu evin etrafında da yürüyüş yaptığını zannediyorum. Nerede oturuyor burada? Bodrum'un Turgut Reis'e doğru güzel bir sahil kenarında oturuyor. Güneşin Doğduğu Yer isimli bir dizi başlıyor ve orada başrolde, daha evvel konuşmuştuk Burak Özçivit için, ATV'de yayınlanacak bu dizi. Kenan Kozan karakterini canlandıracak. Dizide canlandırılacağı bu Kenan Kozan karakteri fiziksel olarak güçlü ve karizmatik bir karakter. Burak Özçivit de fit olduğu zaman, vücudu istediği kiloda olduğu zaman karizmatik bir fiziği var biliyorsunuz. Saçlar, bıyık, boy, poz. Umarım kısa sürede kilolarını verir, kurtulur o fazla kilolarından ve çekimler başlayana kadar hazır hale gelir. Ama çok fazla vakit yok. Aynı zamanda bir diyetisyenden de destek aldığını duydum. Kişisel bir antrenör çalıştığı yerde ve bir de diyetisyen eşliğinde forma girmek için çabaladığını duydum. Geçmişte biliyorsunuz Burak Özçivit çok başarılı işler yaptı. Muhteşem Yüzyıl'da oynadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Kuruluş Osman dizisinde oynadı. Ve o zamanlarda düzenli olarak ağırlık antrenmanları ve kardiyo yapıyordu. Kontrollü olarak besleniyordu. Formunu koruyordu. Sezonlar boyunca yine aynı tempoya dönecektir. Evet, Teams MB Production şirketi çekecek bu diziyi. Timur Savcı ile Burak Sağyaşar yapımcılar. Senaryoyu Yıldız Tunç yazıyor ve yönetmen Çağrı Villa Lostuvalı. Almanya'da çekimler başlayıp Adana'da devam edecek. Başrolde Burak Özçivit de başrolde Beyza Gümülcine oynayacak. Beyza Gümülcine ile anlaşma sağlandı. Burak Özçivit'in bu göbekli halinden kurtulması lazım. Bakın göstereyim, o göbekli halini görmeyen varsa Burak Özçivit'in, evet şurada, evet. Yani o göbek fazla ama iyi bir çalışma programıyla kurtulur, halleder diye düşünüyorum. Peki, Galatasaraylıyım Sercan. Evet, teşekkür ederim canım. Evet arkadaşlar. Yok, Haşim verir. Daha evvel de verdi. Aynı Mert'in eski kilolu hali Burak diyor Ay Yıldız. Yani başrolde oynuyorsan, senaryoda seni karizmatik gösteren bir rolse, senaryodaki rolün, fiziğin ona uyacak, mecbursun. Yoksa olmaz, yoksa dizi tutmaz ki. Komik olur, komedi olur, öyle değil mi? Bu arada ben şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Necat Uygur'un çocukları. Çok beğeniyorum onları. Tiyatrolarını çok beğeniyorum, oyunculuklarını.
kaliteli insanlar, insan olarak da çok kaliteliler. İkisi de çok çok örnek aile babası, yıllardır aynı hanımlarla evliler, tek eşliler ve hiçbir skandalları, hiçbir e, olayları, magazinsel hiçbir e, şaşırtıcı haberleri olmadı bugüne kadar ki çok güzel imkanlara sahipler maddi manevi olarak. İkisini de iyi tanıyorum. Ama hiçbir zaman da yoldan çıkmadılar. Behzat Uygur, Süheyl Uygur tiyatro oyuncuları başarılı. Benim çocukluk arkadaşım Necat Uygur'la, ünlü tiyatrocu Necat Uygur'la biz aynı mahallede oturuyorduk. Fındıkzade'de, İstanbul'da. Yakındı evlerimiz. 5 oğlu vardı Necat Uygur'un. Süheyl Behzat da onlardan ikisi. Birlikte büyüdük diyebilirim. Eskisi gibi görüşemesek de zaman zaman mesajlaşıyoruz. Şimdi Süheyl ve Behzat Uygur her zaman sezonda, tiyatro sezonunda çok seyredilen tiyatro oyunlarını sergilerler. Yıllardır bu böyle. Şimdi televizyonda bir zaman rekorlar kıran, izlenme rekorları kıran bir programları vardı. Eğlence programları. Şahane Pazar diye. Kanal D'de yayınlanmıştı. Yıllarca 2000'li yılların başlarında uzun süre ekranlara gelmişti. 90'lı yılların sonlarında, 2000'li yılların başlarında ve çok reyting yapıyordu. Komik yarışmalar ekranda, canlı yayında. Şimdi televizyonda o tür yarışmalar reyting hesaplamasının değişmesinden dolayı artık diziler reyting toplayabildiği için, kazanabildiği için programlar ve yarışmalar ağzında kuş tutsan reyting alamıyor. Gün birincisi olamıyor. O yüzden televizyonlarda tekrar o güzel programı yapmaları şu anda imkansız. Onlar da sahnede yapacaklar arkadaşlar. Sahnede o yarışmayı, o komik yarışmayı, eğlenceli yarışmayı sahneye uyarlayacaklar. Canlı orkestra, dans koreografileri, işte sürpriz konuklar, sürpriz şarkıcılar da olacak. Seyirci de eğlenceye aktif olarak katılacak. Tıpkı o televizyon yarışmasında programında olduğu gibi. Ve Türkiye'de çeşitli şehirleri dolaşıp turneye çıkarak bu projeyi gerçekleştirecekler sahnede, tiyatro sahnesinde. 25 yıl sonra Şahane Pazar tekrar dönüyor arkadaşlar. Behzat Uygur'la Süheyl Uygur'a, değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Stovak 14 yaşında Necat Uygur tiyatrosuna gittim diyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Lale Arzu Hanım Ay Yıldız'a hoş geldin diyor. Necat Uygur gibi tiyatrocu gelmez diyor. Gelmez Sito. Gelmez. Sema Dumantepe eski TV programları daha bir güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Çok haklısın. Aynı fikirdeyim. Televizyonculuk dünyanın her yerinde. Bu işin ilk çıktığı Amerika'da başta olmak üzere dünyanın her yerinde televizyonculuk programcılık demektir. Televizyonlar programlar için kuruldu. Programlarla bütün dünyada var oldu. Dizi işi ise sinemacılık. Dizi işi sinema sektörü, sinema, film işi, dizi işi. Onların yeri sinema salonları olması lazım ama dizi tabii ki sinema salonunda devamlı gidip izleyemezsin. Televizyonlar vasıtasıyla evlerimize soktular dizileri ve sonra da biz bunu abartarak günde bir dizinin süresini tekrar bölümüyle beraber 3,5 saate çıkarmayı başardık. Hadi tekrar bölümünü 1 saat kıs, 1 saate indiriyorlar kırparak. 2 saat, 2,5 saat dizi mi olur ya? 2,5 saat dizilerin yeni bölümü, bazı dizilerin. Yani bu diziler programcılığı bitirdi. Dizilerle güzel para kazandıkları için.
Ama şimdi artık diziler de reklam alamıyor. Neyse, başka bir konu bu. Peki dostlar, Nejat Uygur efsaneydi. Allah rahmet eylesin. Fatma Yıldıran efsaneydi. Aziz Bey Kurbanov. Peki, aleykümselam. Nur Hayat da eskiden daha güzel diyor. Beğen yaparsanız mutlu oluruz dostlar. Ve abone olarak izlerseniz sevinirim. Sizlerin bizi abone olarak izlemesi değerli, önemli. Evet arkadaşlar. Şimdi bu Bodrum'da buraya gelen zenginler arasında, bunlar yabancı milyarderler. Özellikle o zenginlerin yatlarının bulunduğu Yalıkavak Marina'da çok lüks, aşırı lüks, çok pahalı yatlar geliyor, demirliyor arkadaşlar. Onlar tarafından gerçekleştirilen bir yeni şov, yeni görgüsüzlük. Ultra pahalı marka saatlerin camının üzerine o küçük kaşıklarla siyah havyar koyuyorlar. Siyah havyarla kaplıyorlar. O çok pahalı 10 milyonluk, 15 milyonluk, 20 milyonluk, 2 milyonluk, 3 milyonluk artık o saatlerin üzerine siyah havyar koyuyorlar ve tek bir seferde o camın üzerinden o havyarı yiyorlar arkadaşlar, siyah havyarı. Havyar pahalı bir yiyecek, biliyorsunuz, balık yumurtası. Saat pahalı. Böyle bir görgüsüzlük yapıyorlar. Bu servet değerindeki camların, saatlerin camı üzerine siyah havyar tüketme trendi. Siyah havyar tüketme saatin üzerinde. Gösterişin geldiği son nokta, görgüsüzlüğün geldiği son nokta, aşırı görgüsüzlük. Bu daha ziyade Rus oligarkların işi, Rus milyarderlerin işi, daha ziyade öyle olduğu söyleniyor. Bodrum'da Yalıkavak Marina'da. Türkbükü'ndeki bazı otellerde de ve restoranlarda da bu trend uygulanıyormuş. Siyah havyar lüks saatin camına özenle yerleştiriliyor ve tek lokmada tüketiliyor, yutuyor tek lokmada. Rus milyarderler tarafından başlatılmış. Yerli ve yabancı elit turistler de bu akıma ayak uydurmuşlar. Evet. Bunların kullandığı, bu üzerinde havyar yedikleri saatlerin fiyatı da 5.000 euro ile 150.000 euro arasında değiştiği söyleniyor arkadaşlar. Artık o saatlerin markalarını tahmin ediyorsunuz. Peki, bu da görgüsüzlüğün geldiği son nokta arkadaşlar. Rahmetli Zeki Müren balık ürünlerini çok severdi. Bir anımı anlatayım size. Biliyorum ben balık ürünlerini, böcek tabir edilen, mesela İstanbul'da Çakıl Gazinosu'nda sahneye çıkarken gece program bittikten sonra işte saat 1.30'dan sonra yakınlarda, o gazinoya çok yakınlarda bir sevdiği bir galerici arkadaşı vardı. Çok yakın o gazinoya. Oraya giderdi. Arabayla hemen 2 dakika oraya giderdi. Zaten o şeyden uyuyamazlar solistler. Adrenalinden o alkışı alıyor, o sahnede efor sarf ediyor, sahnede büyük yükseliyor, moral olarak da yükseliyor. Konser verdiği zaman, program yaptığı zaman solist sahnede daha sonrası kolay kolay uykuya geçemez. Geç saatlere kadar, sabaha kadar uyur. Alkol alıyorsa alkol alır, arkadaşlarıyla sohbet eder, müzik dinler, eğlenir, kitap okur, neyse. Futbolcular da öyledir. Maçtan sonra sabaha kadar uyuyamazlar.
Zeki Müren de arkadaşlarıyla işte o şeye giderdi. O otomobil galerisinin arkadaşına giderdi. Galeriye giderlerdi. Orada galeride yazıhanesinde e, bir restorana hazırlatılan ve Zeki Müren oraya geleceği zaman tepsilerle böcekler, deniz ürünleri gelirdi. Arasında havyar filan da olurdu. Tepsilerle işte onlar gelirdi ve orada sabaha kadar alkol eşliğinde öyle bir ziyafet. Haftada 3-4 gece böyle yaparlarmış. Bana Zeki Müren anlatmıştı. Benim gut hastalığım oradandı demiş. Oradan demişti. Çok hastalığı vardı Zeki Müren'in. Neyse arkadaşlar, Zeki Müren Bodrum'daki evinde inzivaya çekildiği zaman tek görüştüğü gazeteci bendim. Ben de o zamanlar Star Televizyon'da program yapıyordum. Ve e, Zeki Müren'e sık sık telefonla canlı bağlantı yapıyordum. Topluma vermek istediği mesajları benim yaptığım program üzerinden veriyordu. Canlı bağlantıda konuşarak, anlatarak veriyordu. Bazen telefonda şarkı da söylüyordu rahmetli. Neyse, ben de çok seyahat eden bir gazeteci, televizyoncuydum o dönemde. Çok seyahat ederdim. Her hafta yurt dışında bir ülkedeydim. Ve Moskova'ya düştü yolum. Moskova'da gittiğim yerlerden de Zeki Müren'e bir hediye getirirdim. Onun hoşuna gidecek bir hediye alırdım. Alışkanlık haline gelmişti bu bende. Mesela Tokyo'dan, Japonya'dan kimono getirmiştim. St. Petersburg'dan o Rusların matruşka bebekleri vardır iç içe geçen. St. Petersburg'a gittiğimde ondan getirmiştim. İşte Romanya'ya gittiğimde Anna Aslan bebeği, Anna Aslan kremi getirmiştim. Ünlü bir Romanyalı, dünyaca ünlü profesör, cildiye uzmanı, profesör insan hayatını daha nasıl uzatırız, insan cildini, damarlarını falan daha nasıl sağlam tutarız üzerine çalışan bir profesör bir krem geliştirmişti doğadan. Onu getirmişti mesela Müren'e. Bayılmıştı. O Anastan çok meşhurdu. Google yaparsanız karşınıza çıkar. Bunun gibi işte Londra'ya gittiğimde o zaman bu renkli sabunlar filan daha o mağazalar Türkiye'de açılmamıştı. E, Fransız ve İngiliz o sabun, şampuan filan mağazaları. O renkli sabunlardan getirirdim. Küvetin içine dökülen o koku şampuanlarından filan kokan çok güzel kokan köpüklerden getirirdi filan. Bayılırdı Zeki Müren. Bodrum'a da o zaman bu kargo şirketleri yoktu. Otobüsle, şehirler arası otobüsle yardımcılarıma, arkadaşlarıma rica ederdim. Götürürlerdi garajlara. Bodrum'a Zeki Müren'in Bodrum'daki yanında çalışan arkadaşları da Bodrum'daki otobüs garajından alırlardı. Paşa'ya götürürlerdi paketi. Paşa derdik Zeki Müren'e. Lakabı oydu. Nereye geleceğim? Moskova'dan ne götüreyim. Artık havalimanındayım. İstanbul uçağına bineceğim. Hala bir şey beğenemedim. Bir baktım havyar. O hediyelik eşya satıyorlar ya. Orada Rus havyarı meşhurdur. Böyle paketler içine çok güzel teneke ambalajlar içinde Rus havyarı. Son tüketim tarihine baktım işte. 1,5-2 sene sonrası falan. Tamam dedim bu gider Paşa'ya. Seveceğini tahmin ediyorum. Oradan 2 ambalaj aldım ve yolladım kendisine. Beni telefonla aradı. Bilal'cim dedi, yine zahmet etmişsin dedi. Beni mahcup ediyorsun. Olur mu paşam dedim ya, ne olacak dedim yani. Tadımlık bir şey dedim. Akşam yemeğinde filan dedim. Yersiniz. Bana dedi yasak dedi. Nasıl yiyeyim Bilal dedi. Yasak dedi. Çok seviyorum. Bak sen de biliyorsun çok seviyorum ama ben bunu yemem. Doktorlar yasakladı dedi. Çok protein var ya havyarda. Ondan sonra ama şöyle yapacağız dedi. Şimdi ben bunu buzluğa kaldırtıyorum. Süleyman'a söylüyorum buzluğa koyuyor dedi. Ondan sonra bu böyle gitmeyecek ki ben iyileşeceğim Bilal'cim dedi. Günde 15 tane ilaç içen insan iyileşir dedi. İyileşeceksiniz paşam tabii dedim. İyileştiğim zaman dedi, Fatma ile Süleyman dedi, bize mükellef bir akşam yemeği sofrası hazırlayacaklar dedi. Sen de davetlisin dedi.
Ondan sonra geleceksin dedi. Bu havyarı beraber yiyeceğiz o masada dedi. Birkaç tane de sevdiğimiz dostumuz olur dedi. Misafirimiz dedi. Paşam dedim ya, inşallah dedim, inşallah. Şimdi ben bunu buzluğa kaldırtıyorum dedi. Çok teşekkür ederim, kibar çocuk dedi. Ondan sonra kapattık televizyonu. Telefonu. 8-10 ay sonra Zeki Müren vefat ettiğinde arkadaşlar, herkes İzmir'de vefat ettiği yere akın etti. İzmir'e hastaneye gitti. Ben vefat ettiği gece İzmir uçağına binip Bodrum'a devam ettim. O zaman Bodrum'da havalimanı gece ışıklandırılmıyordu. Bu şimdiki havalimanı yoktu. Askeri havalimanı vardı, Imsık Havalimanı. O da gece aydınlatılmıyordu. Yolcu uçakları da gündüzleri oraya iniyordu. Küçük küçük yolcu uçakları İstanbul'dan. Günde bir sefer mi iki sefer mi ne vardı? Bu dediğim benim 96 senesi. Neyse ben İzmir'den de araba kiralayıp kameramanımla Bodrum'a Zeki Müren'in evine gittim. Zeki Müren'in evini görüntüleyeceğim. Yaşadığı yer burasıydı diye. Çünkü kimseye o güne kadar açmadık kapılarını. Öldüğü gece gittim oraya. Süleyman'la Fatma Hanım, Süleyman Bey yardımcısı Fatma Hanım. Polisler kapılarda kimseyi almıyorlar. Bilal Bey gelsin dediler. Tanıyoruz, Zeki Müren'in dostu o dediler. Ben girdim içeriye. Yani Süleyman Bey ile Fatma Hanım. İçeride çekim yaptım. Bütün odaları, yatak odası, şu bu filan. Buzdolabını açtım arkadaşlar. Buzluğu açtım. Ne göreyim? Moskova'dan, Rusya'dan getirdiğim havyar, iki paket havyar orada duruyor. Öyle kötü oldum ki. Öyle kötü oldum ki. Allah rahmet eylesin. Çok iyi dostumdu. Tek görüştüğü gazeteci bendim inzivadayken, Bodrum'da yaşarken. Türkiye'nin en büyük ses sanatçısından bahsediyorum. Yurt dışından bizi izleyen dostlar kim bu insan diye sorabilirler. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şarkıcısı, ses sanatçısı. Aynı zamanda besteciydi, söz yazarıydı, film oyuncusuydu, film artistiydi. Rahmetli Zeki Müren. Allah rahmet eylesin. Peki dostlar, böyle de bir anı anlatmış oldum. Carmen'e çok selamlar İspanya'dan. Bu arada İspanya'daki dostlarımıza, Fransa'daki dostlarımıza ve Yunanistan'daki dostlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum orman yangınlarından dolayı. Allah bir daha yaşatmasın. Umarım tamamen söndürülmüştür. Bu üç ülkede de orman yangını. Yunanistan'da hayatını kaybeden itfaiyeciler oldu. Tekrar başsağlığı diliyorum. Yakınlarına Allah sabır versin diyorum. Yaralananlara geçmiş olsun diyorum. Bizde de orman yangınları son günlerde çok yoğundu ama söndürüldü çok şükür büyük bir mücadeleyle. Kahraman çalışanlar, orman çalışanları ve itfaiyecilerimiz, kahraman insanlar orman yangınlarını söndürmeyi başardılar. Peki arkadaşlar, şimdi Afra konusuna geçelim. Afra ve Mert konusuna geçelim değil mi arkadaşlar? Oyuncu seçimi yapılıyor diyen arkadaş o mesajı bir daha atsana bana. Konuyu anlamadım. O konuyu bir daha atsana. Anlayamadım, okuyamadım. Kalmadı. Hızlı geçti. Beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar ve abone olarak izlerseniz de sevinirim. Katkınızdan dolayı mutlu olurum. Abone olmanız, abone olarak bizi izlemeniz çok önemli. Dileyen dostlar dilerlerse özel abone de olabilirler. Katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip ederek özel abone de olabilirler. Özel abonelerin ayrıcalıkları var. Onları da orada okuyabilirsiniz. Özel abonelerime de bir merhaba demek isterim. Süreyya Hanım burada. Demin kendisiyle selamlaştık. Sayın Süreyya Diker özel abonem. Carmen çok seviyoruz diyor. Çok çok çok. İspanya'da Afra ve Mert'i çok seviyoruz ve onları yakında el ele birlikte görmeyi umuyoruz diyor. Carmen biz de
siz dostlarımızı seviyoruz. Bak Lidya da seni sevdiğini kalp yaptı. O da Afram seven Lidya da. E, peki. Lübnan'a selam Dotasel. Bilal abi hiçbir zaman Lübnan'a selam vermiyorsun. Ben üzülüyorum diyor. Beyrut ne güzel bir şehirdir. Dotasel. Dotasel. Görmüyorum ki seni. Bak yeni gördüm. Lübnan'a çok selam. Sistem etme lütfen. Dotasel. Daha sık yaz olur mu? Lidya'ya bak. Lidya ne güzel. Afram nazar boncukları koymuş. Peki. Carmen Hola Lidya diyor. Hola Lidya diyor. Biliyorsunuz İspanya ile Fransa komşu. Şimdi merhabalaştılar. Sevda Gün dün hatırlat dedin. Sevda Gün sen miydin dün bana söyleyen? Peki arkadaşlar. Afra Poyraz sevgili mi diyor Mehmet Dağ. Şimdi o konuyu konuşacağız. Flavia Rocha geldi. Merhaba Bilal Bey. OGM Karakuyu'da yeni bir proje olacak. 2 oyuncudan birini görecek miyiz? Çünkü şu anda oyuncu seçimi yapılıyor. Peki o projenin adı ne? Eğer oyuncu seçimi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir oyuncu seçimlerinde deneme çekimi yapmazlar. Çünkü onların oyunculuğunu onlarla çalışan yapımcı OGM çok iyi bildiği için onları deneme çekimine almaz. Yani o deneme çekimine onların katılıp katılmayacağını soruyorsan öyle bir şey olmaz. Proje onlarla ilgili mi değil mi bilmiyorum. Karakuyu'daki dizi bir başka dizi de olabilir. Çünkü OGM büyük bir şirket. Senede 5-6 tane dizi çektiği de oluyor. Geçen sezonda yine aynı anda birkaç dizisi vardı ekranda. Hangi diziyi çektiklerini bilmiyorum. Onu takip edelim. Flavia Rocha 3746 Brezilya'dan özel abonem mesajla soru sordu. Carmen 1981 İspanya'dan her zaman tam destek Afram diyor. Peki Dotasel anlaştık değil mi? Barıştık değil mi? Dotasel Lübnan'dan bana sitem eden arkadaşım. Beyrut'tan bana sitem eden arkadaşım. Barıştık değil mi Dotasel? Peki. Nelly Manzano bugün gelmedi. Arjantin'den dostumuz, arkadaşımız Nelly Manzano bugün yok değil mi? Çok selamlar kendisine. Delfino Di Masio Sili'den onu da göremedik. Ona da çok selamlar yolluyorum. Ve Lidya Fransa'dan burada. Selamlar Lidya tekrar. Monica Vasconcelosap pardon. Monica Brezilya'dan özel abonem. Kendisine selamlarımı yolluyorum. Lale Arzu hanımefendi yayınımızın başından beri bizle birlikte. Selamlar. Flavia Rocha burada. Derya Şahin eğitim şu anda burada değil. Ona da çok selam gönderiyorum. Peki dostlar şimdi Sema da herkese dünyanın her yerinden izleyen herkese çok selam söylüyor. Lale Arzu 9'un söylediği Furkan ne yazıyor? Furkan'ın yazdıklarına bir bakın. Lale Arzu 9 arkadaşlar bir mesaj yazıyor. Bir bakın. Stoak peki. Şimdi arkadaşlar bazı ilginç yorumlar vardı. Onları buraya aldım. Onları konuşmak istiyorum. Sizlerin bana yazdığınız yorumlar çok değerli. Hem Instagram'da DM'den yazdıklarınız, hem diğer sosyal medya platformlarında yazdıklarınız ve YouTube'da videonun altına yazdıklarınız çok değerli. Simon Ennet demiş ki, Sayın Bilal, Afra konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Romantik bir ilişki içinde olan bir kadın, partnerinin önünde her zaman en iyi halini sergilemek ister. Bu kesinlikle bir arkadaşlık veya iş ilişkisi gibi görünüyor. Afra'nın tarafında kesinlikle aşk yok. Dün yorumlarken o restorandaki
gördüğümüz Afra Saraçoğlu görüntüsünü, işte makyajsız olması, saçının özensiz bir şekilde olması, kıyafetinin günlük bir kıyafet gibi durması, Mert Ramazan Demir'le buluştuğu zaman nasıl çok şık görünüyorsa yine öyle görünürdü, yine öyle olurdu diye yorumlamıştık. Bu bir özel ilişki görüşmesi değil, bir arkadaşla buluşma gibi duruyor demiştik. Bana da o arada bir arkadaş da demişti ki, Bilal Bey sen başından beri değil misin ilk günlerde söyleyen bu bir aşk diye demişti. Ben de yarın konuşuruz demiştim. Peki o konuyu konuşacağız. Şimdi bu yorum, bu tespit dünkü tespitimize uyuyor. Simon Ennett'ın bu tespiti. Bir arkadaş da demiş ki, Flavia Rocha 3746. Bence Afra Saraçoğlu'nun menajerliği yanlış yolda ilerliyor. Güzel bir kariyeri lekeliyorlar. Peki. Peki. Afra'nın yemek yerken görüntüsü diyor bir arkadaş. Gerçek değil, yapay zeka ile kopyala yapıştır. Afra'nın ayaklarına bakın, gerçek olmadığını anlarsınız. Poyraz denilen şahıs kopyala yapıştır yapılmış diyor. Bir arkadaşın böyle bir fikri var. Evet, ilginç bir mesajdı o da. Bir başka mesajda şöyle arkadaşlar, yemek mekanı rahat bir atmosfere sahip. Çünkü burası sevgililer için romantik bir akşam yemeği değil, sadece tanıdıkların bir araya geldiği bir buluşma yeri. Bence sadece tanıdıkların bir araya geldiği bir buluşma yerinden de öte, yol üzerinde sanki restoranlar olur ya, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, yani öyle bir lokanta, restoran, öyle bir kafe, restoran türü bir yer. Evet, yani insan sevgilisiyle yemeğe çıkarken gidecekleri mekanı da özenle seçer, değil mi? Yani romantik, sevgilinle yemek yiyorsan ne olursa olsun o romantik bir yemektir. Yani bir yoğun bir sevgi var arada, bir aşk var. Hele ki arkadaşlığın ilk günlerinde, ilk zamanlarında, ilk aylarında, 5 aylık bile olsa. Yani çok özenli yere gitmek istersin, götürmek istersin. O da öyle tercih eder zaten. Hatta sevgilin de önerir sana. Anlatabiliyor muyum? İşte Boğaziçi'ni gören bir terastaki bir restorana gidelim mesela. Çok çok kaliteli, öyle yani imkanları da çok iyi, yani imkan da var. Niye gitmesi? Ama sıradan bir yere gidilmiş. Evet, şuna da bakıyorum arkadaşlar. Şuna bir daha bakıyorum. Evet. Bence Afra gerçekten bir sevgili bulduğunda onu ifşa etmesi pek olası değil. Yorum. Kendisi de özel hayatı hakkında konuşmak veya herhangi bir şey ifşa etmek istemediğini, çünkü bunun itibarını zedeleyeceğini söyledi. Bunu söylediğini tam hatırlamıyorum da buna benzer zaten tavırları bunu zaten gösteriyor. Herkes onun her diziden sonra partner değiştirdiğinden bahsedecek. Tıpkı Demet Özdemir hakkında söylendiği gibi dizideki her rol arkadaşıyla ilişkisi olduğu söylenecek. Bu yüzden Afra'nın onu ifşa edeceğini sanmıyorum. Bu hikayede hala net olmayan başka bir şey daha var. Aksi takdirde o business class'ta, o da ekonomi sınıfında uçmazdı. Böyle bir ilişki mümkün mü? Ancak çok mecbur kalırsan, böyle bir şey, çok mecbur kalırsan, illa İstanbul'a bir an evvel dönmen gerekiyor. İlla bir an evvel o uçakla o saatte dönmen gerekiyor. Ancak o zaman böyle bir şey yaparsın. Yoksa rahat iki insan neden böyle bir yolculuk yapsın? Yani ben sevgilimi
Asla ekonomide uçurmam. Kendim business'ta uçup da. Ya da sevgilim business'ta uçsa ben ekonomide uçmak istemem asla. Yani ikimiz de aynı seviyede uçmalıyız. Yan yana uçmalıyız onun için. Anlatabiliyor muyum? Bir sonraki uçağı beklerim. Ertesi günü beklerim. Başka hava yoluna aktarmalı gelmek isterim. Nitekim yapmadığım da değil yani. Nice'ten dönüşümde şimdi hatırladım. Eşimle dönüyordum. Uygun bilet yoktu. Evet, ne yaptık? Swiss Hava Yolları'yla Cenevre'ye uçtuk Nice'ten. Yine Swiss Hava Yolları'yla 4 saat Cenevre'de bekleyip İstanbul'a geldik aktarma yapıp. E, Yani aktarmayla da gelebilirlerdi. Anlıyor musunuz? Anlatabiliyor muyum? Bir gece daha kal Nice'te ne olacak? Ertesi günkü uçakla gel. Yani burada bir sorun var burada. Yani benim arkadaşım ekonomide de uçsa darılmaz bana. Darılmazsın değil mi Poyraz? Ekonomide gelsen sen. Darılmazsın değil mi? Yok darılmam. Ne olacak? Yani aynı yere gidiyoruz nasıl olsa. Vehbi Koç'u anlatayım size. Rahmetli Vehbi Koç. Yabancı dostlar. Yurt dışından bizi izleyen arkadaşlar, Türkiye'nin en zengin insanından bahsediyorum. Şimdi aramızda değil, vefat etti, öldü yıllar önce. Koç Holding'in kurucusu, sahibi. 95-96 yaşında vefat etti. Çok eli sıkıydı. Biz cimri deriz. Çok cimriydi. Amerika'ya uçuyor İstanbul'dan, Türk Hava Yolları'yla. Öyle bir insanın business'ta uçmasını beklersiniz değil mi? Hayır, ekonomide bilet almış. Uçağın en arkasında oturuyor ve yolcular falan şaşırıyorlar tabii falan ama işte uçak kalkıyor. Yola koyuluyor uçak. E, Kabin amiri geliyor. Diyor ki Vehbi Bey, kaptan işte Ahmet atıyorum selamı var. Çok selam söyledi. Efendim business'ta yer var bir kişi. Sizi business'a davet ediyor kaptan. Business'ta uçmanızı rica ediyor. Kızım çok selam söyle kaptana. Uçağın burnu New York'a gidiyor da kıçı New York'a gitmiyor mu? Ben burada rahatım. Çok selam söyle kaptana. Teşekkür ettiğimi söyle. Diyor kalkmıyor yerinden. Yani herhalde Poyraz'da uçağın ekonomi sınıfı İstanbul'a gitmiyor mu? Business gidiyor da diye düşündü. Şunu söylemek istiyorum. Tekrar söyleyeyim. Yani aralarında bir ilişki olsaydı Afra da bırakmazdı zaten. Böyle ayrılık olmazdı. Sınıfta öyle bir ayrılık olmazdı. Yani Afra da ekonomiye geçerdi. Ya da X de business'ta uçardı. Bir gün sonra başka bir hava yoluyla şu bu aktarmayla falan. Bu hakikaten biz bunu biraz hızlı geçtik ama bu önemli bir ayrıntı dostlar. Ciddi söylüyorum önemli bir ayrıntı. Evet. Peki. Peki şuna da bakayım. Mert Ramazan Demir'le ilgili Mert zeki, yetenekli, karizmatik ve eşsiz biri. Bu kesin. Kendini onurlu, kendine yeterli ve dürüst bir şekilde yönetiyor. Aferin ona. Tekrar okuyorum. Mert zeki, yetenekli, karizmatik ve eşsiz biri. Bu kesin. Kendini onurlu, kendine yeterli ve dürüst bir şekilde yönetiyor. Bravo. Mert Ramazan Demir'le ilgili dün söylediklerim tam anlaşılmamış. Biraz da ben karıştırdım. Anlatırken uzattım. Lidya, sen bir mesaj yazmışsın sosyal medyada. Bana yazmışsın galiba. Vaktim olmadı, tam bakamadım. Ben anlayamadım demiştin Mert'in söylediğini. O zaman tekrar söyleyeyim. Mert özellikle hiçbir paylaşım yapmıyormuş sosyal medyada. Bunun sebebi de Afra ile ilişkilendirilmek istenmiyormuş. Afra Saraçoğlu'yla ilişkilendirilmek istemiyormuş. Çünkü fanları her şeyi Afra ile ilişkilendirmek arzusundaymış. Yani bu Afram sevgisi var ya, Aframcılar var ya.
Yani her şeyi o tarafa çektikleri için Mert uzak durmak istiyormuş. Çünkü bu Poyraz meselesi de var ya arkadaşlar. Üçlü bir dedikodu içinde, üçlü bir söylenti içinde olmak istemiyormuş. Yani Poyraz varken orada ortada Poyraz konuşuluyorken Afra'yla Mert de konuşulmak, onlarla birlikte konuşulmak hiç istemiyormuş. Oldu Lidya, oldu değil mi? Anlayabildin mi Lidya? Ama şimdi translate sonra. Peki. Mert'in çok sağlam bir kaynaktan bunu duydum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir çok sağlam bir kaynak, çok güvenilir bir kaynağı. Neden son zamanlarda hiç paylaşım yapmadığını bu şekilde söylemiş kendisine sorduğu zaman. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O paylaşım çünkü Afra ile ilişkilendirilecek, Poyraz'la ilişkilendirilecek. İsmini almıyor tabii ağzına. Poyraz'ı ben söylüyorum. Yani o yanındaki o kişiyle diye söylemiştir herhalde. Evet. Mert zeki, yetenekli, karizmatik ve eşsiz biri. Bu kesin. Kendini onurlu, kendine yeterli ve dürüst bir şekilde yönetiyor. Onurlu duruş da bunu gerektirir arkadaşlar. Onurlu duruş. Burada yanlış anlamayın. Mert Afra Saraçoğlu'nu sevmediği için onunla e, o pişmanlık duyduğu için ayrıldı. Yani onunla olmaktan, birlikte bir geçmişe sahip olmaktan pişmanlık duyduğu için filan uzak durmuyor, paylaşım yapmamak. Ondan alakası yok. Mert Afra ile barışmak istemiyor filan diye de bir şey söylenemez. Onunla da alakası yok. Ama bir erkeğin onuru vardır. Anlatabiliyor muyum? Biz bile tam adını koyamadıktan sonra Mert nasıl adını koysun? Poyraz'la Afra arasında ne var ne yok. Birlikte Kopenhag'a uçuyorlar, birlikte İspanya'ya uçuyorlar, birlikte Fransa'ya uçuyorlar, birlikte İtalya'ya uçuyorlar. Bebek'te görünüyorlar. Kim bilir görmediğimiz nerelerde birlikte dolaştılar, birlikte oldular, yan yana oldular. Kim bilir görmediğimiz nerelere gittiler daha. Türkiye içinde, İstanbul içinde. Yani onun için bir isim koyamıyoruz. Mert nasıl koysun? Dolayısıyla Mert Afra ile birlikte şu anda anılmak istemiyor. Bu arkadaş da bu paylaşımda Mert'in onurlu bir duruş sergilediğini söyleyerek bu konudan bağımsız belki söyledi ama bu konuyla da çok yakıştı. Kendini onurlu, kendine yeterli ve dürüst bir şekilde yönetiyor. Bu kesin bravo demiş. Evet. Mert'in babası Afra'yı takip ediyor Mehmet Dağ. Evet ama yani o normal olabilir. Onda bir şey yormamak lazım fazla. Lidya geldi. Bu aşk değil, gerçek yakında ortaya çıkacak. Bu iş sözleşmesi, bu P hakkında konuşmayacağım. Mert'in bu yabancıyla kıyaslamasına izin vermeyi reddediyorum diyor. Güzel. Mert kim bilir kimle Bilal abi diyor. Ay Yıldız. Lezze de Afra ile Mert'i çok sevdiğini söylüyor. Peki. Peki bir saniye. Evet. Olması gereken kendi zamanında ve yerinde olur. Her şeyin neden istediğimiz gibi veya istediğimiz zamanda gerçekleşmediğini her zaman anlamayız. Bazen umutsuzluğa düşeriz. Hayal kırıklığına uğrarız ve her şeyin geciktiğini düşünürüz. Ama hayatın kendi ritmi vardır ve bizim için olan doğru zamanda gelecektir. Bugün olamayan yarın olabilir ve bugün acı veren şey yarın anlam kazanacaktır. Güvenin, sabırlı olun ve ilerlemeye devam edin. Her şey olması gerektiği zaman gelir, ne önce ne de sonra. Sadece sürece güvenin. İspanya'dan selamlar Carmen. 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 Carmen burada. Carmen 1981. Şu anda yayında. Şu anda yazıyor. Afram dedi. Alevler yükseliyor. Carmen eline sağlık kardeşim.
Bir daha okuyorum Carmen'in yazdığını. Olması gereken kendi zamanında ve yerinde olur. Her şeyin neden istediğimiz gibi veya istediğimiz zamanda gerçekleşmediğini her zaman anlamayız. Bazen umutsuzluğa düşeriz, hayal kırıklığına uğrarız ve her şeyin geciktiğini düşünürüz. Ama hayatın kendi ritmi vardır ve bizim için olan doğru zamanda gelecektir. Bugün olamayan yarın olabilir ve bugün acı veren şey yarın anlam kazanacaktır. Güvenin, sabırlı olun ve ilerlemeye devam edin. Her şey olması gerektiği zaman gelir. Ne önce ne de sonra. Sadece sürece güvenin. İspanya'dan selamlar. M. Carmen 1981. Carmen kalemine sağlık. Yüreğine sağlık. Evet, Duşan da Afram'la Poyraz'ı bir çift olarak hayal edemediğini. Afram sonsuza kadar birlikte. Lidya Afram'ı destekleyin diyor. Peki arkadaşlar. Bir de şuna bir bakayım. Son bir mesaja daha bakıyorum arkadaşlar. Bu arada canlı yayınımız 80 dakikaya doğru gidiyor. Evet. Evet. Peki bu mesajı da okuyacağım arkadaşlar. Carmen. Peki. Sayın Bilal, canlarım, yorum yapın ve yorumlara tutku katın. Bu sıradan doğal bir gerçek. Afra yemek yiyor. Canlarım, Afra havayla ve şiirle beslenen bir peri değil. O bir insan. Sıradan bir insan. Oyuncu Afra Saraçoğlu'na olan takdirim daha da artıyor. Onu olduğu gibi kabul edin ve sevin. Olmasını istediğiniz gibi değil. Sayın Bilal, sevgi hayat demektir. Doğal olanı kabul etmek, yanınızdakinin şişme bir bebek değil, bir insan olduğunu kabul etmek demektir. Paula Velea 4158. Paula, teşekkür ederim kardeşim. Çok güzel yazmışsın. Dostlar, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki yayınları sizlerle birlikte yapıyorum. Evet, ilk günlerde Afra'nın Poyraz'la ilişkisi olabileceğine çok büyük ihtimal verdim. Kabul ediyorum. Çünkü insan olan herkes aşağı yukarı benim düşündüğüm gibi düşünür. Bir erkekle bir kadın birlikte seyahat ediyorsa, bunu birkaç kez üst üste yapıyorsa, neden bir kadın arkadaşlarıyla değil de bir erkek arkadaşıyla seyahat ediyor diye düşünürsün. Neden birbirleriyle bu kadar sıkı fıkılar, yurt dışına birlikte gidiyorlar, 4-5 saat o yolculuğu birlikte yapıyorlar, gidiş dönüş 4 saat 5 saat, yurt dışında işte otellerde konaklıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Kardeş olsa yapardılar, karı koca olsa, sevgili olsa yaparlar, ama iki yabancının bunu yapması nadir görülen bir şey. Yaparlar, iş birliktelikleri vardır, menajeridir, ortağıdır, şirket müdürüdür, o da müdür yardımcısıdır, CEO'sudur, patronudur. Olur, ama böyle iki genç insanın, biri kadın biri erkek, bu kadar çok birlikte hareket etmesi, birlikte olması elbette ki düşündürtüyor. Bir de ateşle barut yan yana durmaz konusu var. Flavia Rocha da Brezilya'dan yazmıştı. Flavia'nın mesajını da yarın okurum. Flavia da diyor ki, Bilal Bey diyor, bizde de diyor, Brezilya'da da diyor, kızlar diyor, erkek arkadaşlarıyla akşamları yemeğe çıkıyorlar diyor. Bizde de normal diyor. Çok nadir, çok sık olmasa da bizde de oluyor. Tamam, oluyor. Grupla olsa oluyor, ama baş başa bir erkek bir kız filan. Yani arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz, doğanın oluşumuna aykırı bir şey. Bir erkekle bir kızın bu kadar çok sık görüşmesi olması. Fakat düşündüğümüzde
düşündüğümüzde bu ilişkinin olmadığını gösteren belirtiler de var. Evet, bunun ben PR diye düşünmüyorum. PR diye düşünmüyorum. Ben gelecek olan Pera dizisinin PR'ı diye düşünmüyorum. Yok, öyle bir şey yok. Yani Afra'nın da öyle bir şeye ihtiyacı yok. Asla yok ya. Ne Mert Ramazan Demir'in dizi öncesi böyle bir PR'a ihtiyacı olur, ne Afra Saraçoğlu'nun. Onlar bunları aşmış insanlar. Ee, şu anda ilişki olmadığına inanmayı çok istiyorum arkadaşlar. Buna inanmayı çok arzu ediyorum. Ve inşallah bundan sonra göreceğimiz işaretler de onların sadece arkadaş olduğunu bize ispat eder, anlatır diyorum. Birlikte yaşayacağız, göreceğiz her şeyi dostlar. İyi ki varsınız. Lütfen yorumlara devam edin, olur mu? Yazın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.